Evet, cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bugün tarih neydi ya? Bugün 8 8 Ekim 2025 günlerden Perşembe. 8 Ekim olması lazım. Bir en son videomuzu pazar günü çektik. Yani son 4 günün videosunu çekiyoruz şu an burada. En son video pazar çektim şahsen. Son 4 günün videosunu çekiyoruz şey olarak bakıldığında. Evet, ben başlayayım. Bağımda dahil edeceği bir şey varsa şey olur. Bu pazar günü misafirlerimiz gelmişti. Onu videoda anlatmıştım. O çocuklarla sonraki muhabbetlerimizin bir tanesinde hani bir tane oğlan var orada, gerçekten hani böyle güzel bir iletişim şeyimiz var. Hani ben bu hani o mesela 10 yaşında avlamış ilk rengeyin kerebusunu. Hani buradaki çocuklar genç yaşlarda hani avlıyorlar ve gerçekten kışı bekliyorlar hani o avlamayı şey yapmak için. O mesela şey dedi, hani rengeyin lezzetinden bahsediyor şey abi. Ben de niye yiyemeyeceğimi falan anlattığımda hani ben senin için bir tane vuracağım dedi. Hani vururken de kendisi mesela, çünkü hani koyu bir Hristiyan. İşte hani her gün İncil dinliyor. Hani İncil dinliyor. Hani okuyamıyor. Hani okuması zor geliyor diyor okumak, ama dinlemeye bir tane aplikasyon buldum. Ondan her gün dinliyorum. Dinlemesi çok hoşuma gidiyor diyor. Ve hani onu anlattım, şey yaptım. Hani 3 kitaba inanan vesaire konusunu. Hani ben o şekilde hani ateş ederken öyle diyeceğim, hani işte Allah'tan, yaratıcıdan, hani with the will of God, with the permission of God, hani işte yaratıcının izniyle diyerekten avlayacağım dedi senin için. Ve böyle bayağı mutlu etti. Hani aramız bayağı iyi, çok şükür, Allah bozmasın. Öyle. Ondan sonra işte okul normal seyrinde gidiyor. Öğrencilerle her gün bir samimiyet, bir şey yakalıyoruz. İşte pazartesi futbol, salı bol hockey'e başladım. Yani ilk defa gittim bol hockey'e. Bol hockey hani buz hokeyinin normal kapalı alanda, basketbol sahasında hani ayakkabılar ve sekmeyen bir tane topla oynanış hali. Yine sopa ve kaleler aynı şekilde. Ama şunu fark ettim, yani dünya üzerindeki en yorucu sporlardan bir tanesi. Yani buz hokeyi en yorucu spor. Hani aktivite olarak, hani vücudun yorgunluğu olarak, hani e, hareket olarak gerçekten en yorucu spor. Mesela o indoor'da, yani şu ana kadar badminton oynadım, voleybol oynadım, basketbol oynadım, futbol oynadım. Baskette, futbolda çok hani hareketliydi ama oradaki 2-3 dakika kadar hiçbirinde yorulmadım. Yani oradaki 2-3 dakikadaki verdiğim efor kadar bol hockey'de gerçekten çok böyle şey bir oyun, yani fiziksel olarak seni çok zorlayan bir oyun. Öyle işte, bugün de voleybola gideceğiz birazdan. Yemeği yedikten sonra. Yani çok aktif geçiyor sporlar. Hafta sonları zaten çok yoğun. İşte birileriyle yürüyüşe çıkıyoruz, misafir alıyoruz, işte insanlarla görüşüyoruz vesaire. Onun dışında bir tane öğrencim yazmıştı hani dün akşam için. Dün geldi değil mi? Dün gelmişti. Beraber baskete geçmiştik. Hani işte bugün akşam yemeğine size gelebilir miyim dedi. Olur dedim, geldi. Hani bir şey hazırlamadık. Yani ne varsa o şey olarak. Hani tabii ki tüm yemekleri çok seviyoruz. Çok da lezzetli, ama hani şöyle bir yemek, Türk kültürünün yemek skalasına baktığımızda dün buğday çorbası vardı. Buğdayı da annem okuldan bulmuş. Okulun storage'ında duruyor. Oradakiler, yani okuldakiler ne olduğunu bilmiyorlar. Hani kullanabilir miyim demiş. Olur tabii demişler. Hani okul içinde bir buğday çorbası yapacağız. Hatta hani keşkeş buğdaylı tavuk işte birleşimi çok lezzetli olacağını düşünüyorum. İşte helal tavuğumuz da var. Neydir o? Ben bu cümleyi çok kullanıyormuşum orada. Neydir o cümlesini? Bunu ara biraz azaltmam, şey yapmam lazım. İnşallah zamanla geliştireceğim. İşte buğday çorbası var. Bamya var. Ve hani domates. Bu arada ben burada markette domates yok demiştim videoların bir tanesinde. Ama domates varmış. Babam aldı geldi, öğrendim. Hani onu da düzeltmiş olayım. Hani mesela dünkü salatamızda marul, şeker pancarı, brokoli var. Yani normal bizim kültürümüzde salatalarda işte salatalık, biber, işte domates, farklı baharatlar falan. salat. Yani bir sürü şey olurken hani sebze skalasına baktığımızda baya hani düşük bir sebze şeyinde gibi görünüyor. Yani menümüz buğday çorbası, bamya, işte şeker pancarlı, marullu, brokoli, salata. Ama mesela bayıldı hepsine. Yani burada galiba hani yemeklerde çok bir baharat şeyi yok. Mesela mercimek çorbasını okuldakiler çok sevmişti. Yani bir ay geçti üzerinden. Daha dün müdür yardımcısı bahsediyordu, yani işte bir akrabaları gelmiş, hep beraber konuşuyorduk.
Hani çok çok lezzetli olduğundan bahsediyordu o mercimek çorbasının gerçekten. Hani buradaki insanlar galiba hani bizim evdeki bir şey yemekleri sevecekler gibi geliyor hissediyorum. Bu arada işte şey de söyleyeyim. Şu zamana kadarki böyle öğrendiğim en uzun 3 tane inik tutut cümlesini öğrendim. İşte bir tanesi takavunga. Ne demek? Takavunga yorgunum. Hani işte nasılsın şeyinin böyle farklı şeylerini buluyorum. İşte takavunga yorgunum. İşte Oynakpunga. Oynakpunga hani uykuluyum. Hani uykum var anlamına geliyor. Oynakpunga. Bir de en sevdiğim tanıştığımıza hani mutluyum. Yani seninle tanıştığıma mutluyum. Memnunum demek. Kovuya sokponga takuvakket. En uzunu bu. Şu ana kadar öğrendiğim Kovuya sokponga takuvakket. Çok da zevkli oluyor ya. Böyle çok hoşuma gidiyor yani şey olarak. Hani öğrenmesi şey yapması. Bir de onun dışında yazdığım iki şey var. Birisi 7 yıl sonra Facebook'umu tekrar aktif hale getirdim. Yani çünkü Facebook yani benim dünyanın her yerinde sadece yaşlıların kullandığı bir şey. Ya da işte mesela hani Bangladeş'te biraz kullanılıyor, ne bileyim Hindistan'da kullanılıyor. Hani Instagram, Twitter şeklinde giderdi. Burada sadece Facebook kullanılıyor. Hani böyle tüm iletişim araçları için. Mesela burada bir tane Facebook grubuna dahil oldum. 619 kişilik bir gruba. Hani uzun bir aradan sonra araya böyle birilerini katarak işte öğretmenlerden biriyle konuştum ettim falan. İşte admin tanıyormuş, yazmış etmiş. Sonunda aldılar. Ben bir 5 hafta önce falan istek göndermiştim gruba. Çünkü her şeyi burada gruptan öğreniyorsun. Hani bir elektrik kesintisinden işte okul basının çalışıp çalışmayacağına kadar okul otobüsünün her şey orada yazılıyor. Ya da birisi işte bir balina verecek, dağıtacak işte bir şey. Burada mesela işte fok balığı var diyorlar. Gelip alabilirsiniz vesaire şeklinde. Öyle o gruba girdim. 7 sene sonra işte Isparta'ydı benim konumum. En son Isparta'da kullanıyordum 2017-2018'den. Hani kullanıyordum derken giriyordum, bakıyordum hani aktif olarak bir şeyler yapıyordum. Paylaşım yapıyordum. İşte Isparta'yı Sanıray'a çevirdim. Sanıray buraya. İşte profil resmi, işte fotoğraf vesaire falan. Öyle bir bilgi. Onun dışında bir de şey anlatayım. İşte bu geçtiğimiz hafta hani bu pazartesi itibaren hani öğretmenler haftası gibi bir şey burada. Hani Milli Eğitim'de 900 dolarlık bir bütçe veriyor. Hani öğretmenlerin için öğretmenlere yapılacak şekilde. Okulda da hani fikir alışverişinde müdürün bir fikri vardı. Onu uyguluyoruz. Hani herkes birbiriyle partner. Okulda işte hani yabancı bir öğretmenle buradan yerli bir öğretmen birbirimize partneriz. Ben mesela müdür yardımcısıyla hani partnerim. O gün içerisinde hani birbirimize karşı yaptığımız ya da birbirimizin yaptığı iyilikleri yani iyilikleri ya da iyi davranışları bir kağıda yazıyoruz. İşte bir poşete atıyoruz ismiyle beraber. Hani günün sonunda o poşetten 2 kişi çekiliyor. İşte 2 kişiye 50'şer dolarlık gift kart hani hediye kartı veriliyor marketten. İşte ben mesela 2 gündür yazamıyordum hani müdür yardımcısı için ama o benim için yazmış. İşte evvelsi gün gift kart bana çıktı 50 dolar. Sonra dün yine bana çıktı 50 dolar. İşte ben bugün hani artık son dakika hatta yani yarım saat kala yine çekiliş 4'te yapılıyor. Yarım saat kala aklıma geldi. Hemen yazdım. 2 tane çok güzel bir şey yani gerçekten. Hani onun yaptığı şey yaptığı sağ olsun. Yani çünkü nasıl diyeyim işte bir tanesi neyse çok şey değil. Oraya girmeyelim. Öyle yazdım. Mesela o şekilde bu hafta devam ediyor. Yarın da son çekiliş yapılacak. İşte son hediyeler verecek. Bugün de işte 2 tane öğretmen çıktı. O şekilde ben aldığım notlara bakayım. Benim şeylerim bu. Sanki babam bugün dinleyici gibi katılmış gibi duruyor ama bir şey var mıdır söyleyeceğiniz bana? Bir şey var mı? Bundan 2 gün önceydi. Yani dersler bitmişti. Çocuklar benim sınıfta pimpon oynuyorlardı. İşte müdür yardımcısı geldi. İşte baluga baluga falan var görmüşler. İşte baluga çıkmaya ben de bakmaya gidiyorum falan dedi. Böyle bir okulda bir hareketlik herkes bir sahile doğru bir hareket oldu. Neler oldu Biz de ya ben gittik. bunu Sen şeydeydin. ne? Ee, ne Saat kaç civarıydı? basketbol antrenmanınız vardı Hadi öğrencilerle. canım. O zamandı. Ben diyorum çocuklar niye az ya? Ama herkes çıkmıştı. Bayağı bir gelen oldu saydı ama yani şey olmadı. Hani gören olmadı. Yani o yanlış bir bilgi miydi yoksa gerçekten hani bir ara görülmüş ve sonradan gitmiş mi? Hani bayağı bir insan geldi gitti. Ben de bayağı bekledim orada görebilir miyiz falan diye ama
göremedik. Nasip olmadı. Bir de bu cumartesi gününe bizim bir öğrencimiz işte yani anlaşmıştık. Kahvaltıya bize geleceklerdi. Sonra balık tutmaya gidecektik onun botuyla. Neti var. İşte netiyle beraber. Fakat işte o öğrencimiz işte Perşembe bugün karibu geyik avlamaya gideceğini söyledi. Hani evvelsi gün gelip planı değiştirdiler. Yani başka bir haftaya başka bir güne kaldı bizim balık yakalama tutma tecrübemiz artık diyelim. Evvelsi gün söylüyor işte bugün gidiyor değil mi? Evet, Hani bugün Perşembe gideceğini gidecek. söyledi. Yani cumartesi ve pazar 2-3 gün. 2-3 günlük gidiyorlar. Evet. Dağda kampa. Hani böyle dağlık Yani, dağ şeyde bir yerde hani tepede. botla gidiyorlar. Buraya ben bilmiyorum belki 1-1,5 saat uzaklıkta bir yer zannedersem. Haritadan gösterdiler bana ama hani botla gidip orada 2 gün 3 gün kalacak. İşte karibu geyik avlayacaklar. Evet. Bir de bugün diğer bir öğrencimi gördüm. Öncelerden geliyordu. 3 tane hani daha önceki ilk videolarımda söylemiştim. 3 tane çocuğu olan benim öğrencim. Gelmiyorsun hiç dedim derslere. İşte biraz rahatsızım falan dedi. Yani eşi de yanındaydı. 3 çocuğu da yanındaydı. 3 çocuğunu da görmüş olduk. Birisi 6 aylık. Diğerleri biraz büyük. Yani yürüyor. Ondan sonra işte orada bize bir müjde daha verdiler. 4. çocukları da olacakmış. Yoldaymış 4. çocukları da. 6 haftalık mı dedi? 6 haftalık dedi, evet. Evet. Yani, ve hani şey hissettim ben orada. Mesela hani 3 tane oğlu var. Hani kız olmasını ister misin dedim mesela annesine. Yani sağlıklı olması çok önemli dedi. Böyle çok olgun, böyle çok hani oturaklı bir anne şeyiyle çok böyle hani mağrur. Baya böyle bir şaşırdım yani hani çünkü genç yaş olarak görüyoruz ama gerçekten çok böyle oturaklı şey hani bunu bilinçli bir şekilde yaptıklarını hani bu işte aile kurma çocuk olması falan dünyaya gelmesi güzel yani bir de hani babanın hani arka selesinde bir çocuğu var işte 1-1,5 yaşlarında 3-4 yaşında bir tane yürüyor şey olarak bakıldığında annenin selesindekini görmüyorsunuz normalde işte 1-1,5 yaşından sonra hani vücudun yarısı dışarıda bebeğin hani arkadaki selede şey olarak hani bu bizim giydiğimiz hani montların arka şapkasının daha büyük hali gibi bir kıyafetleri var bunun yerel kıyafeti. Yani daha önceki videolarda bahsetmiştim. Annesinkinde de bir bebek varmış gibi hissediyorsunuz çünkü tamamen kapalı hani ağzı. Bebek içeride hani sadece bezi var çıplak. Çünkü hani ilk bir yıl hani çıplak olarak şey yapıyorlar soğuğa alışsınlar diye. Bunu da anlatmıştım zaten eski videoların bir tanesinde. Hani ve böyle azıcık açtı ucunu böyle hani gözleri kısık hani içeride uyuyan böyle 6 aylık bir çok tatlı güzel hani Allah bağışlasın çok masum bir bebek gördük. bir de ben Öyle. bugün Social Studies dersinde normalde 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıftan 12. sınıftan öğrenciler var. Müdür yardımcısının bir e-maili geldi. İşte 12. sınıfta Social Studies dersi alan öğrenci işte o dersin kredisini kazanabilmesi için bir projesi yapmak zorunda dedi. Proje yapmazsa o dersin kredisini alamıyor dedi. Ondan sonra normal benim sınıfta bir tane 12. sınıftan ders alan, Social Studies ders alan öğrenci var. İşte o bugünkü anlattığımız konuda da yani buradaki işte erken yaşta yani evlilik, erken yaşta anne baba olma yani onunla ilgili bir konu işledik bugün. İşte o çocukla da konuştuk. Böyle bir şey ister misin yapalım diye olur dedi. Yani burada işte sanır ayakta erken yaşta evlilik, erken yaşta anne baba olmanın işte avantajları, dezavantajları yani böyle bir araştırma konusu böyle bir proje yapacağız ikimiz beraber. İşte ona nerelerden araştırması gerektiğini söyledim. Yani burada yaşlılar var. Gerçekten çok saygı duyulan. Yani o yaşlılardan konuşacak. Sonra sağlık merkezi var. Oraya gidecek. Ve en önemlisi de yani burada anne baba olan kendi arkadaşlarıyla konuşacak. Ve tabii internetten araştırma yapacağız. Bunlarla ilgili yayınlanmış makaleler varsa onlara bakacağız ve bir proje beraber hazırlayacağız. Yani böyle bir konu verdik. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
Bu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. Evet. Videoyu bitirmeden önce de en son aklıma gelen şeyi söyleyeyim, bitirelim. Bir iki saat önce telefonuma bildirim geldi. Hani hava durumu aplikasyonundan. İlk defa geldi böyle bir şey. Yani normalde burada şu ana kadar hani 35-40 kilometre hızlı olan hani rüzgarları görmüştük. Biraz hani böyle fazla esen şey yapan. Hani yarın sabahtan itibaren hani cuma günü 90 kilometre hızla hani 90 kilometre hızında rüzgarlar olacakmış. Hani etraftan bazı objeler uçabilir hani vesaire gibi bir şey veriyordu. Hani severe hani böyle biraz hani tehlikeli hava durumu şeklinde. Bakalım yani Mevlam neylerse güzel eyler. Hani o yüzden öyle bir merakla beklediğimiz bir yarın da olacak. Neler yaşandık göreceğiz. İnşallah pazartesi videosunda önümüzdeki bir 4 gün sonraki videoda öyle bir tecrübemiz olursa bilmiyorum bazen hava durumları çok abartarak da şey yapıyorlar. Paylaşırız inşallah. Evet. Evet oldu. Hayırlı akşamlar diyelim, hayırlı günler diyelim. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Kendinize çok iyi davranın. Hoşça kalın.